Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz ailemizin kanalına hoş geldiniz, sefa geldiniz. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Arkadaşlar yeni sezon başladı. Öncelikle yeni sezonda da herkese başarılar diliyorum. İnşallah iyi bir sezon geçirmenizi temenni ediyorum değerli arkadaşlar. Aslında bu sezon analiz videoları size tabii ki bilgilendirici, bilgi içeren videolar değil ama ben de bugün geçmiş sezonla alakalı ne yaptık, ne yapamadık ve yeni sezonla ilgili tabii lig rakipleri belli değil ama en azından hani kupa, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri de şöyle üzerinden geçerek sizlerle bir paylaşmak istedim değerli arkadaşlar. Şimdi hemen vakit kaybetmeyelim ve geçiyoruz. Arkadaşlar ligde zaten iyi bir lig geçirdik. Rahat bir lig geçirdik diyebilirim ama şu arkamızdaki 3 takım da kendi aralarında çok güzel maçlar oynadılar. Bizimle de zaman zaman iyi maçlar çıkarttılar. Ama dolayısıyla güçleri yakın da olsa yani çok uzak değildi güçleri bana. Yakındı ama buna rağmen ligi şampiyon olarak kapattık. Her zaman olduğu gibi tam bir gol makinamız var arkadaşlar. Özcan Danacı. Gerçekten çok harika bir adam ya. Harika bir yani insan bırakası gelmiyor. Bilmiyorum nasıl emekli edeceğim ben bu oyuncuyu. Yani bunda hala da tedirgin ve kararsızım arkadaşlar. Ligi dediğim gibi güzel şekilde kapattık. Asist kralı da bizden çıktı. Ligi bu şekilde tamamladık değerli arkadaşlarım. Şimdi gelelim pardon. Kupaya geliyorum. Arkadaşlar şimdi kupada baştan itibaren zaten iyi maçlar çıkarttık. Görüldüğü gibi ilk turdan itibaren son 32 turunda iyi maçlarımız var. Şurada bir rakibimiz var. Bu rakibimiz hatta bizim kanalımızda abone büyük bir ihtimalle abone ki bana çünkü kanaldan da yorumlar yapmıştı. Kendileri de videolarımızı takip ediyormuş. Buna memnun oldum. Kendisi de eğer izliyorsa tekrar bizi selam olsun diyorum bu menajer kardeşimize. 4-1-0-0'la geçtikten sonra ondan sonra zaten yine kayıpsız olarak yolumuza devam ettik değerli arkadaşlar. Ve güzel de bir final karşılaşması oynadık. Şurada görüldüğü gibi. Gene güzel bana güç olarak yakın iyi bir rakipti. Karşılaşmayı 5-2 kazandık. Dolayısıyla iyi bir kupa finali geçirdik ve bir kupayı da müzemize götürdük. Çok şükür diyelim başarı elde ettik. Zaten bu seneyi hem lig hem görüldüğü gibi kupa serüveniyle kapattık değerli arkadaşlar. Yine kupanın da gol kralı Özcan Danacı. Asistlerde yine Özcan Danacı. Yani bu gerçekten harika bir oyuncu arkadaşlar. Yani duran top geldi mi rakibe %80 gol oluyor. Yani %80-85 ortalamayla oynuyor diye yani hesaplıyorum. Yani rakibin aslında sert oynaması benim işime geliyor. Sert oynayan rakipleri seviyorum. Çünkü elimde Özcan Danacı gibi bir friking ustası, duran top ustası var. Adam kaçırmıyor ya, kaçırmıyor. Çok nadir olarak kaçırıyor. Bunu da zaten bütün istatistiklerde rakamları da yansıtıyor diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bunun haricinde şimdi kupada maalesef bu sezon finale çıkamadık. Gene tabii gruptan kayıpsız çıktık. Sonra gene Şampiyonlar Ligi tabii dolayısıyla daha kuvvetli rakiplerin, daha denk rakiplerin geldiği bir kulvar. Şu maçlarda özellikle şu işaret ettiğim ilk maç çok güzel bir karşılaşmaydı. 2-0 kazandık. Akabinde 4-0'la devam ettik arkadaşlar. Yine arkadaş listemde olan bir takımla 4-0. İşte evet arkadaşlar şimdi burada çok enteresan bir durumla karşılaştık. Rakip çok kuvvetliydi arkadaşlar. Ben hatta topluluk notunda da bunu paylaşmıştım sizlerle.
çok kuvvetliydi. İlk maçı 3-0 kaybettik. Aslında ben ilk maça doğru düz hazırlanmadım. Çünkü rakibin bakın yanda da görüyorsunuz. Yanda da görüyorsunuz. Güç farkı vardı. Artı 9 yıldızlı oyuncuları 200 artı 2 tane oyuncusu vardı. Yani oldukça aynı level'dı yani. Level olarak da aynı level olduğu için salt görünebiliyor. Salt görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir rakibe karşı ilk maç 3-0 kaybettik. Ben de çok hazırlıklı değildim. Ama ikinci maçı aslında çekmediğime çok pişman oldum. Çok güzel bir karşılaşma yaşadık. Çünkü rakibin bazı zaaflarını ben ilk maçta gördüm. Orta alanda, orta sahasında biraz tekli bir orta saha kullanıyordu. Ortadan gittim. E, Bazı noktalarda savunmaya geçtim maç içinde. Bazen sert savunmaya geçtim. Uyguladım. Savunma, sert savunma derken 6-4 gibi. Evet, 6 tane gene gol yedik ama rakip belki gruplarından ta ki finalde kupayı aldı kendisi. Ki zaten alacağı da belliydi böyle bir takımın. Dolayısıyla bakın yanda bir daha görüyorsunuz bu takımı. Dolayısıyla böyle bir takıma karşı 4 tane de gol attık. Öne geçtik. Evet, ilk maçı 3-0 olduğu için benim zaten tur gibi bir beklentim yoktu. Finale çıkma gibi bir beklentim yoktu. Ama bu rakibe karşı da ikinci maç çok güzel bir mücadele oldu. Ben çok keyif aldım. Gerçekten keyif aldım. 6-4 gibi rakibi analiz ettikten sonra 6-4 gibi bir mağlubiyet alsak da kupaya yarı final aşamasında veda ettik değerli arkadaşlar. Şimdi futbolcularımıza geçelim. Arkadaşlar zaten kalecimiz gerçekten çok güzel bir kaleci. Bu oyuncudan ben geçen sezon çok istifade ettim. Yüksek motivasyonla hep oynadı. Sonradan oyuna gelen bir oyuncumdu. Ee, Zaten Danacı'ya söylemeye gerek yok. Adam 47 tane maç oynamış. 115 gol atmış. Asiste 32 asist. Yani komple bir futbolcu arkadaşlar. Ne ararsanız hepsi Özcan Danacı'da var değerli arkadaşlar. Bunun dışında son durum buydu. Şimdi değerli arkadaşlar gelelim kupaya. Evet değerli kardeşlerim. Şimdi kupaya baktığım zaman kupada ben bu sezon çok fazla böyle e, yani tanıdık, bildiğim isimleri görmüyorum. Muhtemelen bunlar tabii ligde de karşımıza özellikle çünkü kupadan gelen rakipler çıkıyor. Ama şöyle bir baktığım zaman genel itibarla güç dengelerinin ortalama 80-70 ayarında olduğunu görüyorum. Hatta bazen 35'lik oyuncular da var ki aslında Black Horses. Evet, bu sanki bunu hatırlıyor gibiyim. Şöyle baktığım zaman ortalama 50'lik rakip de var, 80'lik rakip de var. Bence kupada iddialı takımlardan olacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla avantajımız olduğunu farz ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Şampiyonlar Ligi tabii Şampiyonlar Ligi biraz daha fazla. Çünkü ben bu sezon altyapıdan da oyuncu çıkardığım için biliyorsunuz söylemeye gerek yok. Altyapılar da artık o imzalasın ya da imzalamasın o kuvvetin içine dahil ediliyor. Dolayısıyla biraz orada Şampiyonlar Ligi'nde hafif biraz kuvvet dengemiz yukarıda. Dolayısıyla şu rakiplerle oynayacağız bu sene. Evet. Katalonya ile gibi. Gruplara baktığım zaman da yine aynı şekilde biraz daha 90 ile 110 arası rakipleri görüyorum değerli kardeşlerim. Yani bildiğim rakipler var tabi. Daha evvelden listemde olan rakipler var. Dolayısıyla kupada daha rahat maçlar çıkaracağımı düşünüyorum. Ama Şampiyonlar Ligi için tabii geçen seneki gibi öyle bir takım geleceğini tahmin etmiyorum. Bunların arasında öyle bir takım yok şu anda ama daha sonradan artık tabii ki etkinlikler onlar bunlar derken kuvvet alırlar mı onu bilemem. Ama başlangıç olarak genel itibarla aşağı yukarı denk kuvvetlerin
takım Şampiyonlar Ligi olacağını düşünüyorum. Ama illaki ilerleyen pardon, ilerleyen seviyelerde illaki şeyler olacaktır. Kuvvetlenenler takımlar, sivrilen, öne çıkan takımlar olacaktır diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi geçen sezonu 2 kupayla kapattık. Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finalde elendik. Ama zaten yani gayet normal bir elenişti bu bizim için. Dolayısıyla rakibi gördünüz. Rakibin kuvveti, bizim kuvvetimiz, 200 artı oyuncuları olan bir takım. 9 yıldızlı oyuncular olan bir takım. Buna karşı da ikinci maç çok güzel bir karşılaşmayla yarı finalde Şampiyonlar Ligi'ne veda ettik. Arkadaşlar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka Top Pilav'ın videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın.